Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık hazır yufkadan gül böreği tarifi izleyeceksiniz. Bu güzel böreğimizin tarifini lafı hiç uzatmadan buyurun yapım aşamasına geçelim. İlk önce böreğimizin sosunu yapımıyla başlıyoruz. Bir su bardağına bir parmak eksik sütümü derin kasemin içine ekliyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Böreği 4 adet yufkadan yapacağım için tabii ki sosunu da yarı ölçülerle kullandım. Sizler daha fazla yufkayla yapacaksanız süt ve sıvı yağ artırabilirsiniz. 2 adet yumurtamı da ekliyorum. Yarım çay kaşığı kadar tuz ekleyeceğim. Ve sonrasında çırpma teliyle sosunu güzelce karıştıracağım. Yufkalarım taze yufka olduğu için ben sosunu biraz az yapıyorum. Eğer paket yufkadan yapacaksanız sosu artırabilirsiniz. Paket yufkaları sert olduğu için az sosla yapmamanızı tavsiye ederim. Aksi halde bayağı kuru oluyor. Bunu da hatırlatmak istedim arkadaşlar. Evet, sosumu da güzelce karıştırdıktan sonra 4 adet yufkamı güzelce açıyorum. Yufkalarım gördüğünüz gibi taze yufkacıdan aldım. Yufkalarımı ilk önce bu şekilde güzelce açıyorum. Sonrasında düzelttikten sonra yufkalarımı ortadan ikiye katlıyorum. Katlamış olduğum yufkamın ortada izini çıkarttıktan sonra kesme aparatıyla tam orta kısımdan ikiye bölüyorum. Kesmiş olduğum yufkalarımı üst üste koyuyorum. Benim yufkalarım büyük olduğu için ben çok büyük gül böreği yapmayacağım. Yufkalarımı bu şekilde üçe böleceğim arkadaşlar. Sizler tabi eğer daha büyük gül böreği istiyorsanız ikiye de bölebilirsiniz. Benim gibi büyük yufkayla yapacaksanız üçe de bölebilirsiniz. Kesmiş olduğum yufkalarımı üst üste bu şekilde koydum. Böreğimin içi için lor peyniri kullanacağım. Sizler dilediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Lor peynirini seviyorsanız maydanoz da ince kıyılmış ekleyebilirsiniz. Böreklerimin içi çok az ıslanacak kadar fırça yardımıyla sosundan sürüyorum. Çok sos sürmeyeceğim. Bu aşamada sosu çok fazla sürmememin sebebi sonrasında böreklerimi sarınca zaten sosun içine batıracağım için bu aşamada çok fazla sos sürmeme gerek yok. İçinde lor peynirini ekledikten sonra güzelce bu şekilde rulo olarak sarıyorum. Sarmış olduğum böreğimin ucundan içeriye doğru kıvırarak gül böreği şeklini verdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok büyük gül böreği yapmadım. Bu uç kısmında sostan birazcık sürdüm ki böreğimin güzelce sarılması için. Tekrardan yufkamın üzerine çok az sos gezdireceğim. Bu şekilde geri kalan yufkalarımı da hepsi bitene kadar devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Tekrar böreğimi bu şekilde sarıyorum. Sararak gül böreği şeklini veriyorum. Uç kısmında çok az sostan sürüp güzelce yapışmasını sağlıyorum ve yağlı kağıt serilmiş tepsime de yerleştiriyorum arkadaşlar. Sizler tabii ki paket yufkadan yapacaksanız sosu artırarak iç kısmına da biraz daha fazla sürerseniz böreğiniz daha yumuşak olur. Yufkam çok taze ve yumuşak olduğu için ben çok sos bu aşamada sürmüyorum. Dediğim gibi sizler eğer paket yufkayla yaparsanız sos miktarını artırmayı ve bolca sürmeyi unutmayın. Bu şekilde hazırlayıp şoklayıp derin dondurucuda da stok da yapabilirsiniz böreklerinizi. Misafiriniz geldiği zaman çıkarıp fırında pişirerek sizler için de pratik kolaylık bir tarif olmuş olur. Bütün böreklerimi güzelce sardıktan sonra geriye kalan sosumu da böreklerimi bu şekilde batırıyorum. Dilerseniz fırça yardımıyla da yapabilirsiniz ama benim gibi bu şekilde yaparsanız daha pratik şekilde böreklerinizi soslamış olacaksınız.
4 tane yufkamda toplamda 24 tane gül böreği elde ettim. Sosum bitene kadar ben bu işlemi yapmaya devam ederek böreklerimi bolca soslayacağım bu şekilde. Evet arkadaşlar, bütün böreklerimi güzelce sosa da batırdıktan sonra üzerine ben sarı haşhaş ekleyeceğim. Sizler tabii ki beyaz susam veya çörek otu da ekleyebilirsiniz veya hiçbir şey eklemesiniz de olur arkadaşlar. Böreklerimin güzelce pişmesi için 180 derece fırın ayarda 5 dakika ısıttım. Orta rafta böreklerim güzelce kızarana kadar hemen fırına pişirmeye gönderiyorum. Böreklerim benim fırınımda 40 dakikada çok güzel kızardı. Sizlerin fırınınıza göre bu süre değişebilir. Sesinden de anladığınız gibi dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, çok güzel gül böreği tarifi hazırladım bugün sizler için. Günlerinizde, özel davetlerinizde kolaylıkla yapabileceğiniz bu güzel börek tarifini umarım sizler de dener beğenirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.